Evet dostlar, ilk kalamar geldi. Japon kalamarı. Zoka da görünecek. Güzel görünüyor mu? Bir tane daha geldi arkadaşlar. Bu suyunu atmadı. Mürekkebi de duruyor daha. Onun için dikkat ediyorum. Hemen bohçaya atıyoruz. Sargoz. Demek ki ağdan kurtulan evet dostlar, yine şahane bir yerdeyim. Şurada bakın, arkam deniz, kayalıklar. Burada hemen böyle bir tatlı su denize akıyor. Çok güzel bir suya benziyor. Bilmiyorum. Ben de geldim burada. Tam böyle kamp yerine akşamüstü geldik. Saat 6'yı biraz geçiyor. Hani normal oltaları atmadan burada bir kalamar denemek istiyorum. Çünkü kalamar yapan bir yer burası. Arkadaşlarım daha önce tuttu. Şimdi ben burada sistemi hazırladım. Kalamarı deneyeceğim. Burada da kampımızın olduğu yer. Oradan da gece sonra olta atacağım. Geçen haftalarda buraya gelip çok güzel kalamarlar aldılar. Ben de alacağımı umuyorum. Böyle bir 2-3 saat kalamar denerim. İnşallah nasibim de varsa alırım ama almamam için hiçbir sebep yok. Tabii karanlık, çekebildiğim kadar. 2-3 gün buralardayım. Çok güzel balıklar, çok güzel kalamarlar ve çok güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Yakaladıklarımın çoğunu da pişirmeyi planlıyorum. Artık biliyorsunuz daha çok yakala pişir yapıyorum ya da yemek yapıyorum. Dolayısıyla ileri almayın. Her detayında bilgi, sohbet, güzel yemekler, güzel balıklar, kalamarlar olan bir video olacağına eminim. Abone değilseniz abone olmayı, beğenilerinizi, yapıcı eleştirilerinizi, yorumları yazmayı unutmayın. Ben şimdi saati kaçırmadan kalamara atmaya başlayayım. Şimdi biliyorsunuz biraz daha böyle kalamar, taş üstü, kaya başı falan gibi bir durumdadır. Böyle küçük ince bir travel kamış. Burada da gördüğünüz gibi kalamar zokalarım var. Burada. Şimdi bu kalamar zokalarının içinde Japonya'dan aldığım Shimano glitch'ler var. 3,0-15 gram. Hatta mesela göstereyim. Böyle çok güzel parıltıları var. Bakın. Böyle görüyor musunuz? Mesela şunlar gerçek balık renkleri. Bunlarla başlayacağım. Bir tane şu var mesela, yine Shimano glitch. Bu da olabilir. Bunu atacağım. Shimano glitch ve DTD ağırlıklı aldım. Bu seferki üzüm salkımımı. Bugün bunlarla deneyeceğim. Bakalım hangisi iş yapıyor, hangisi iş yapmıyor, onu da görürsünüz. Artı başka zokalar da var. Yarın farklı şeyler de deneyebilirim. Bugün bu. Başlayalım. Şimdi mesela böyle sardalya rengine benzeyen böyle acayip güzel Shimano'ya has yansıması olan bir zoka var. Bununla başlayacağım. Hava karardıkça daha UV'li, daha beyaz ya da hani sarı olanlara geçmeye başlarım. Bakalım, ben de çok merak ediyorum. Bu tarafta Japon kalamarları var. Hani o kalamarların aksiyonunu seviyorum. Biraz daha böyle sübyeye de benziyorlar. İkisinin arası gibiler. Bakalım, hemen çalışıyoruz. Saati geldiyse almaya başlarız diye umuyorum. Şuraya da şeyi koyalım. Söndürücümüz yanımızda mı? Evet, o da yanımızda. Tamamdır. Hadi bize rast gelsin. Böyle kaymadan düşmeden kendime biraz konforlu bir yer bulmam lazım ki gecenin karanlığında da atabileyim. Hah, bura olur. Sanki şurada bir aynalık görüyorum. Oh, bayağı güzel gitti. Tabii hiç bilmediğim bir mera. Böyle şey de istemiyorum. Takmak. Aslında takabilirim de. İnşallah bu Shimano glitch'lerimi takmam. Japonya'dan bir daha gidip almam kolay değil. Biraz böyle hızlı sarayım. Aksiyon. Ha, şöyle. Şimdilik takmadık ama mera bir sıkıntılı.
Burada rahat edemiyorum. Hemen devam ediyoruz. Şimdi yer değiştireceğim. Burada kayalara takılma ihtimali çok yüksek. Hava kararınca hiç uğraşamam. Evet, ilk kalamarımız geldi. Ve çok yakında bastı. Süper. Evet dostlar, ilk kalamar geldi. Japon kalamarı. Çalışıyoruz. Bu sürüdür. Oyalanmayalım. Bak yine vurdu. Vurdu. Aha aldım. Aldım. Evet bir tane daha. Açma be bir dakika. Hadi be yapma hadi be. Oğlum açsana ya. Neyi? Kamera açsana. Ha. Ha nihayet. Tam kamerayı kapattım. Dedim ki hadi devamında Bu bakalım. sanki biraz daha büyük. Evet. Böyle gelene bakın arkadaşlar. Biz başımızı niye... Kalama alıyor. Oo, süper. Ho, 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 ho. Evet bu daha iyi. Evet bu daha iyi. Taşı tuttu kalkmıyor. Böyle bakın arkadaşlar. Bak şeyiyle uzun vantuzuyla taşı tuttu. Aynen öyle. Bak şuna bak. Evet. Böyle Bir tane aynı daha. kadrajda. Şöyle yapalım. Senden şey isteyeceğim bir tane ya. Bak bunun çok güzel bir fotoğrafı çekiliyor. O zaman ben şunun çekimini bitireyim Hemen bak. ve fotoğrafı alalım. Bak şunu al. Ben şimdi sana böyle çok güzel tutacağım. Kameraya yaklaştıracağım. Çok da büyük görünecek. Biliyorum. Yanda Şöyle. olacak. Şöyle. Zoka da görünecek. Güzel görünüyor mu? Çok güzel görünüyordu ama Video çekseydik keşke. 1, 2
İyi mi renkler? Süper. Bir daha çekeriz. Üçünden birine Tamam. bakarsın. Her yerimi salya yaptı suratıma bak. Bir de suratımı çeksene. Fotoğraf mı? He. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Bu suyunu atmadı. Mürekkebi de duruyor daha. Onun için dikkat ediyorum. Hemen bohçaya atıyoruz. Lütfen beni ıslatma, beni ıslatma. Hah, attık. Şöyle çevireyim de biraz gün batımı da izliyorum. Güneş battı, üşümeye başladım. Şimdi hem üstüme bir şey giyeceğim hem de zokanın rengini değiştireceğim. Hava koyulaştıkça zokanın rengi açılmalı. Şimdi daha böyle açık tonlara geçiyorum. Şimdi Shimano Glitch şu rengi deneyeceğim. Bakalım, göreceğiz. Shimano Glitch bu rengi atıyorum. Bakalım çalışacak mı? Glitch ile ilgili problem şu aslında. Çok sığ bir yerde atıyorum. Glitch hemen dibe iniyor. Öyle olunca da sürekli taşlara vura vura gelmeye başlıyor. Daha derin bir yerde atmak lazım. Bir tık bura içi, bura sığ kalıyor. Evet dostlar, güneşi batırdık. Saat 8.30, yaklaşık 1 saat kalamar sübye avı yapabildim. Neticede de böyle şu arkadaşları tuttum. 3 tane kalamar, bu Japon kalamarı dedikleri kalamarlardan. Bir tane de güzel boy sübye. Hani hepsi toplamda 1,5 kilo rahat vardır. 2 de var mıdır bilmiyorum. Kısmetse yarın bunları yiyeceğiz. Şimdi kamp arkadaşlarım, eski dostlarım Casa Balık'ta bir yıl olunca artık dedim zamanı geldi. Nisan'da 1 yıl olacak. Evet, yeni bir içerik yapmanın. En son ayrılırken ne konuştuk? Dedik ya, Filiz, siz, biz hep birlikte. Aynen. Böyle bir Bodrum tarafı mı olur? Böyle bir tarafa falan kaçalım. Aa, gidelim, Aynen. süper olur. Bir yıl geçti. İşte yani yavaş Geç yavaş, olsun, güç geç olmasın. olsun güç olmasın. Hadi. Bir sene önce dutluktu hesabı. Şimdi geldik.
Buraları hep Sizler böyle- de yeni arkadaşlarımız. Merhaba hepinize. Merhabalar. Daha sonra yarın gün içinde tek tek tanışırım sizlerle de. Önce aç karnımızı doyuralım. Evet, çok güzel görünüyor yemekler. Bu arada Hemen. senden de kamp yemekleri bekliyoruz. Tabii kesin olacak o zaten. Kalamar, balık onlarla başlarız. Süper. Devam. Haydi afiyet olsun bize. Önce karnımızı doyuralım. Evet, saat 10.40'a geliyor. Hepimiz attık oltaları. Böyle ufak ufak vuruşlar geliyor ama benim soldakiyle bayağı oynadı. İkili köstekler attım. Üst köstekte sülünez var. Hani melanur çıkıyor çünkü burada melanur gelir mi diye. Altta bibi var. Çok oynadı soldaki oltayla. Bazen böyle iri balık yiyor, yatıyordu ama. Evet, var bunda. Aa. Var mı? Kayaya mı takıldı? Var galiba ama sanki böyle bir şey tutuyordu balığı, ahtapot gibi. Bakalım bir gelsin. Çok zor kurtuldu. Ya da böyle bir taşın içine girmişti. Ben çekince böyle ya yırttı. Böyle 2 kilo balık varmış gibi kalktı ama şu an böyle muhtemelen küçük bir balık geliyor. Aynen. Yani bunun kalkışı değil o yani. Evet, mercan geldi. Küçücük bir mercan ama bu değil yani bunun kalkışı. Salarım normalde de çok yutmuş. Muhtemelen salamayacağım. Saat 12'ye geldi. Ben dünden çok uykusuzum. Toplamda 3 saat falan uyuduğum bir balık avından buraya gelmiştim. Doğru dürüst vuruş da yok. İşte bir tane küçük mercan aldım. 2 gün daha burada kalmayı düşünüyorum. Onun için hiç kendimi yormayacağım. Şimdi yatacağım. Yarın kalkarım, sabah suyu. Biraz spine de çok uygun. Levrek mevrek de deneyeceğim. Ondan sonra esas yarın ve öbür gün güzel çalışacağım. Özellikle kalamar, eğer balık olmazsa böyle gece geç saate kadar kalamar da çalışabilirim. Şimdi bugünlük dükkanı kapatıyorum. Bana iyi geceler. Sabah uyanınca görüşürüz. Ve sabah 7.30 arkadaşlar. Herkes uyuyor. Onun için kısık sesle konuşuyorum. Gece oltaları suda bırakmıştım. Cüneyt toplamış. Yemler üzerinde olduğu gibi duruyor. Hani bir risk olmasın diye toplamış anlaşılan. Şimdi sabah suyu tekrar atıyorum. Yağmur başladı. Ben tentenin altına kaçıyorum. Evet arkadaşlar, yazın hep başımıza gelen sorun. Havalar biraz durunca yine başımıza geldi. Bak şöyle bir koydayız. Hani burada 2-3 gün kalmayı planlıyoruz. Adam geldi, sabah suyu. Bütün koyu ta şuradan başladı. Bu uca kadar gidiyor yani. Hani şimdi kıyıya doğru da döndü. Nefes aldırmadan ağ veriyor. Ya muhtemelen biz hiç balık tutamayacağız. Sonra gel balık içeriği çek işte, kamp yap. Bakalım ne yapacağız. Oltalarsa da bak, bu kadar olta, 4 tane tripod. Şu an işte maksimum 50 metrelerde.
Ve hani az değil, başladığı yeri de gördüm. Koyun ta boğazından buraya kadar kapattı. Çok merak ediyorum şimdi bu arkadaş kim? Bu denize ne kadar emeği var? Bu denizde balıkların yaşaması, sürdürülebilir olması için neler yaptı? Benim oğlumun, çocuğumun, kızımın, torunumun gelecekte tüketeceği balıklar, onlara bırakacağım mirası, böyle hiçbir kural, kanun, limit, kota olmadan bu şekilde yakalamaları, tüketmeleri için nasıl bir yetkileri var, nasıl bir vergi veriyorlar, kimler? Öte taraftan hani bunu böyle bu şekilde hiçbir kontrolsüz her gün sürekli yaparak verdikleri emeğin, yakıtın karşılığını ne kadar alabiliyorlar? Çünkü balığı kendileri bitirdi, kendi ekmeklerini bitirdiler. Mesela bu kadar ağı çekip bu kadar insanın emeği, keyfi hepsini hiçe sayıp artı dediğim gibi balık kıyılarda balık nesli tükeniyor, bunu hiçe sayıp ne kadar para kazanıyor acaba? Hani şu yapılan işe ne kadar değiyor? Biraz da su üstü deneyeceğim. Hani balık yoksa da spor olsun. Yapacak bir şey yok. Dün kalamar denediğim o dere ağzı demiştim yani. Böyle burada sabah levrek de deneyeyim diye. Şimdi oraya geldim. Tabii bu sefer göğüs kamerasıyla mecburen. Çok da hazırlıklı değilim aslında. İnşallah böyle büyük bir levrek denk gelmez. Ne kepçem var, ne gribim var. Aha, şurada böyle daha güvende durabileceğim bir kaya var. Oraya gideyim. Taşlar yosunlu. Ayakkabılarım da çok uygun değil bu iş için. Evet bak şekil bir kaydım. İnşallah ülkemize de bu yosunlu yerlerde yürümek için uygun ayakkabılar gelir. Tekrar düşüyordum arkadaşlar. Ben dün nasıl durdum burada ya? Dün gayet kaymamıştım. Bugün daha çok kayıyorum. Enteresan. Zaten önümde küçük kefal oynakları da var bu arada. Şöyle koyayım. Ama şey hiç yok. Yani su üstünde bir hareket, oynama hiç görmedim. Daha hareketli olur diye düşünüyordum ama o kadar ağ atılan bir yer ki. Aha vuruyor. Evet aldım. İlk atış aldım ama ne aldım? Bu levrek değil ya bence. Başka bir şey yapıştı. Hatta kaya altı yapmaya çalışıyor. Evet. İlk atış. Daiwa Duckfin çalışıyor be. Çok güzel balıksın. Seni hemen salıyoruz. Sen git levrek abilerin gelsin. Söyle. Kendine levrek sanan arkadaş. Haydi. Aldım. Aldım be. Oh oh. Ya nasıl kaya altı yaparsın o kadarcık yerde ya.
Tam dedim ya böyle öyle bir kayalık bir yer ki lapin alıp direkt giriyor kayanın altına. Lapin diyorum, Hanos. Aldı ve girdi yani. Acaba ahtapot mu? Şu an silkeleniyor, bir de şeyi çıkarmaya çalışıyor. Ya eğleniyorduk 2 dakika, niye böyle yaptın ya? Yukarı kaldırmama rağmen girdi. Balık var üstünde de. Koparacağız. Başka çaremiz yok yani. Çok da sağlam bağlamış. İşte kopacak gibi değil yani. Oo. Bayağı çekiyorum ve kopmuyor arkadaşlar. Yani bayağı büyük bir levrek takımı bu. Kopardık. Bakalım nereden koptu. Yani FC düğümümden lider kopmadı. İp koptu. İyi düğüm atmışız. Neyse 1-1 arkadaşlar. Maç 1-1. Tekrar görüşeceğiz. Ben gideyim lider falan bağlayayım. Maç 1-1 arkadaşlar. Bir Hanos, bir Kürşat. Şu an gayet güzel bir Daiwa silikonumu ve jiketimi aldılar. Ben de onların güzel bir bireyin aldım. Ama ben insaflı olduğum için serbest bıraktım. Onlar benim silikonu serbest bırakmadı. Şimdi gördüğünüz kamp alanımıza gidip yeni bir silikon, yeni bir ceket, yeni bir lider bağlayıp çalışmaya devam. Yani tekneden ağdan balık tutamadığımız için yapacak bir şey yok. Kendimizi kampa yemeğe vuracağız. Bari dün tuttuğum kalamarları, sübyeyi falan temizleyeyim. Bugün onları yeriz. Sübye bayağı büyüktü. Gördüğünüz gibi. Ondan başlayalım. Mürekkep kesesi patladı. Ondan böyle bayağı bir siyah olacak ortalık.
Sübyenin büyüklüğünü görüyorsunuz. O kadar çok mürekkep var ki içinde. Yapacak bir şey yok. Bir hayvanın canını aldıysan bunları da yapacaksın. Katlanacaksın yani. Evet. Temizlenmiş hali bu. Bunu daha detaylı temizleyeceğim. Şimdi kabasını alıyorum. Sonra da pişirip yiyeceğiz. Evet, şimdi ön temizlemeyi yaptım. Kabasını temizledim. Böyle masanın üzerinde de daha detaylı temizleyip sonra marine edeceğim. Ve 6 saat falan civarı marinasyonda kalsın, sonra pişiririz. Şimdi 5 tane şeker. Şekeri eritmek için biraz soda. Onu şekerle bir yoğuruyoruz. Şimdi tuz. Şimdi kalan sodayı da döktük. Tepeleme olsun. Baba. Şimdi akşama kadar ya minimum 6 saat bekleteceğim. Ondan sonra da mısır unuyla böyle kızgın yağda az pişirip yiyeceğim. Bizde şöyle bir şey var. Hani ben bir süre Akdeniz ülkesine de gittim. Uzak Doğu'ya da gittim. Her yerde kalamar çok yeniyor, çok seviliyor. Fakat hani Yunanistan'da buna dahil en böyle yumuşak yemeğe alışmış olan biziz. Hani bizde şöyle bir şey var, böyle kalamar ne kadar pamuk gibi yumuşacık olursa o kadar iyidir gibi düşünüyoruz. Japonya'da böyle bayağı kayış gibi yiyorlar. Diğer Avrupa ülkelerinde de sert yiyorlar, böyle biraz dişe gelsin istiyorlar. Bizde böyle bir alışkanlık olduğu için şöyle bir yanılgı görüyorum ben. Ana amaç böyle lezzeti değil, onu yumuşatmaya dönüyor. Bazen görüyorum, böyle gidiyorsun bir yere, böyle yumuşacık bir kalamar, böyle hani pamuk gibi olmuş, kalamara benzemiyor artık, böyle hani ağzında dağılıyor ama o kadar çok işlem görmüş, o kadar çok karbonat atılmış ki ya böyle ağır bir karbonat tadı alıyorsun ya da böyle lezzeti yok. Yani o kadar çok işlemden geçirilmiş, suyu süzülmüş, bir şey yapılmış ki şey alamıyorsun. O kalamarın ağır, yoğun kalamar tadını alamıyorsun. Böyle ekmek yer gibi yiyorsun. Ben onu çok sevmiyorum. Onun için karbonat hiç kullanmıyorum. Hani kullandığım şeyler bu kadar. Sadece işte sodanın onu yumuşatmasını bekliyorum. Genelde de çok güzel oluyor. Bakalım bugün nasıl olacak. Evet dostlar, bu sağdaki oltada böyle ufak vuruş oldu. Balık olabilir üstünde ama yanda da Cüneyt'in oltaları var. Onun üstüne attım galiba. Şuradan çekeyim. Bakalım çekebilecek miyiz takmadan. O balık var mı? Geliyor. Var bunda balık. Sargos. Sargoz. Tebrik ederiz. Demek ki ağdan kurtulan, amin inşallah. Yutmadıysa salacağım bunu ya.
Böyle çok emin olamadım, bir ara boy. Bir tane sargoz aldık. Normalde tabalık balık topluyor olsam alırım ama yani şu an çok böyle ara bir boy, onun için saldım. Yani çok ümidim yok. Dediğim gibi 2 sıra ağ var önümüzde. Ona rağmen balık geldi nasip.